Selam arkadaşlar. Şu an siz beni göremiyorsunuz. Dolmuş bir görüntü izliyorsunuz gibi geliyor. Çünkü ben neredeyim? İşte burada, dışarıdayım. Karşıdaki markete gittim. Binanın dışındayım ve şu anda dünyanın en uzun mesafe, 300 metre menzile sahip mikrofonunu dışarıdan kayıt yaparak deniyorum. Hadi içeriye, arkadaki stüdyoya geçelim. Selam. Hemen şu montumu çıkartıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Dostlar, evet, giriş biraz fazla abartılı olmuş olabilir. Evet, biraz fazla abartmış olabilirim. Hani şey diyebilirsiniz, ya o kadar apartmanın üst katında arada duvarlar var. Ya o mesafeden nasıl çekecek canım? Falan diyebilirsin. Haklısın. Birazcık imkansız bir olay oldu ama ben farklı yöntemlerle çektirdim deyip geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben normalde bu ürünün bir alt versiyonu olan Hollyland Lark M2 modelini almayı planlıyordum önceden. Araya sürekli bir şeyler girdi ve ötelemek zorunda kalmıştım. Farklı bir markanın farklı bir modelini kullanıyorum. Zaten YouTube kanalında muhtemelen ona da ulaşmışsınızdır. Bakarsanız görürsünüz. Yani öteledim. Nasip bu cihazaymış. Bu cihaz çıktı, duyuruldu ve özelliklerini falan böyle duyunca dedim, Oha, bunu kesin almalıyım. bu ürüne ulaşmamda bana çok yardımcı olan Murat Azak'la fotoğrafçılığa, Murat hocama ve bunu distribütör olarak Türkiye'ye getiren Tez Elektronik'e yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ve hadi bakalım bir kutu açılışı yapalım. Küçük bir açılış. Çünkü ben kutuyu daha önce açtım. Mikrofon yakamda. Alıcısı orada. Onun için böyle ayrıntılı bir açılış olmayacak. Şimdi kutuyu açtığımızda bu ekipmanları seti koyduğumuz bir şarj adaptörü. Hemen şöyle altını çıkartıyoruz. Buradan bir doküman. Yani içinde kullanım kılavuzu gibi şeyler var. Biz Türkler bunları pek kullanmayı sevmeyiz biliyorsunuz. Kendimiz hallediyoruz. Bir şekilde öğreniyoruz yani. Hemen şurada altta gizli bir bölme var. Onu açtığında ise taşıma çantası ve taşıma çantasının içerisinde de ekstra bazı ekipmanlar, alet edevat var. Onları göstereceğim ama şöyle önce bir masayı bir temizleyeyim. Buna sonra geleceğiz. Bu taşıma çantasını açtığımızda içinden bakalım şansıma ne gelecek. Dead Cat. Bir Dead Cat daha. 2 tane Dead Cat'imiz var. Mikrofonlara takıp rüzgarı kesmemiz için. Sonra bir ucu Type-C, diğer ucu Lightning olan bir kablomuz var. Ne işe yaradığından yine bahsedeceğim. Bir tane de bütün bu üniteyi şarj edebileceğimiz bir ucu tip A, bir ucu tip C olan şarj kablomuz var. Şunu da bir atalım. Şu anda burada göremediğiniz bir kablo daha var. O da şu anda kamerama bağlı olan 2 ucu 3,5 milimetrelik jack olan bir kablo. Onu şu an gösteremeyeceğim ama detay videolarında zaten sunuyor olacağım size. Önce kutumuzla beraber incelemeye başlayalım. Kutu kapağı açıldığında otomatikman aktifleşen bir kapak yapısına sahip ve hani dirayetli bir kutu. Sağlam bir kutu yani. Kendisi diyor ki ben buradayım, sağlamım, bana bir şey olmaz. O hissiyatı yaratıyor malzeme kalitesi bakımından. Kutuyu açtığımızda içerisinde şu an göremiyorsun ama şurada bir tane alıcısı var. Şurada da boş olan kısım bir mikrofon da. Yani kutudan senin karşına 2 tane mikrofon, bir tane alıcı çıkıyor. Ama combo versiyonu aldıysan combo versiyonda bir de şöyle bir aparat çıkıyor. Bu bir adaptör. Doğrudan mobil cihazlarınıza şu kısımdaki büyük alıcı olmadan bağlayabileceğiniz hiçbir şarj gerektirmeyen bir alıcı. Ki kendi şarjını bağladığı mobil cihazdan alarak otomatikman aktifleşiyor ve mikrofonlara yine aynı şekilde otomatikman bağlanıyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu alıcının şu uç kısmı seçtiğin combo pakete göre değişiyor. Bendeki combo pakette bu uç Type-C girişli. Başka bir combo pakette ise bu uç Lightning girişli oluyor. Yani kullanmak istediğin mobil cihaza göre seçim yapmak zorundasın. Şimdi Apple'ın eski versiyonlarında 13 falan kullanıyorsundur. Burası Lightning olduğu zaman kullanırsın. Ama bendeki gibi Type-C ise mobil cihaza bunu doğrudan yani şu adaptörle kullanmayı unut. Onun için seçerken lütfen combo cihazlarınızı, combo paketlerinizi dikkat ediniz. Boyut olarak da küçük bir boyutu var. Çok güzel bir şekilde mobil cihazlara takıyorsun ve unutuyorsun. Zaten boyut olarak da küçük olduğu için her türlü gimbal'a, ne bileyim bu boyun askılarına böyle çekilen, kullanılan aparatlar var ya, rahatlıkla takıp kullanabileceğin şekilde dizayn etmişler adamlar.
bu işi biliyorlar. Gelelim artık bu ekipmanın teknik özelliklerini incelemeye. Öncelikli olarak şu mikrofona baktığımızda sevgili dostlar boyut olarak gerçekten küçük olduğunu görüyorsunuz. Hafifliği de yanlış hatırlamıyorsam 7 gram civarında. 7 gram. Adamlar daha ne yapsın yani 7 gram. Ki boynumda da takılı. Yani böyle bazı markaların bazı modelleri var ya böyle eşek gibi cihaz. Hani sanki boynuna Walkman takmışsın gibi kocaman bir şey. Ağırlar da aşağı doğru sündürüyor, yakayı çektiriyor. Buraya takıyorsun, bir tarafını aşağı indiriyor, omuzunu aşağı düşüyor. Yani bunlardan kurtuluyorsun. Takıyorsun ve unutuyorsun. Ve gerçekten unutuyorsun. Çünkü ben birkaç kez düşürdüm mü acaba deyip elime attım. Ah dedim buradaymış. O kadar hafif yani. Ve bu mikrofonlarda adamlar şu kısmını halka şeklinde yapıp bunu kıstırmalı şekilde dizayn etmişler. Korkmayın, bu halka böyle kolay kolay kırılacak, bozulacak bir şey değil. Çünkü içinde titanyum var. Kolay kolay deforme edemeyeceğin, kolay kolay kırıp bozamayacağın, gevşemeyecek şekilde yapmış adamlar. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Buranın, bu da aktifleşti gerçi. Umarım çok fazla gürültü gelmiyordur mikrofona dokunurken. Buranın arasında yani o sıkışacağı kısmında da silikonlar koyulmuş. Bir kıyafetine taktığında hani kıyafetinde böyle kayıp yer değiştirme, düşme, çıkma imkanı da yok. Yani hem sıkıştırma gücüyle hem de silikon papuçlarla adamlar kaymasının önüne geçmişler. Aynı zamanda bu mikrofonun üstünde bir adet düğme görüyorsunuz. Bu düğme iki tane fonksiyona sahip. Bir tanesi tek tıklamayla beraber noise cancelling yani ses temizleme özelliğini açıyor veya kapatıyor. Ama istersen bu düğmeye uzun süre bastığında bu mikrofonumuz kapanıyor. Aynı tuş uzun basmada mikrofon açma kapama özelliğine de sahip olmuş oluyor. Bir de bu alıcımızın üstündeki tuşlara bakalım. Alıcımızın üstünde iki tane tuş var. Bu tuşlardan birisi döner yapıda, bir tanesi ise normal basmalı bir tuş. Önce şu döner tuştan başlayalım. Çünkü bu tuşun üstüne 3 tane fonksiyon koymuşlar. Birinci fonksiyonu tek tıklama yaptığında hani tık tık yaptığında noise cancelling'i alıcı üstünden de açıp kapatabiliyorsun. Uzun süreli bastığında ise mono mod ve stereo mod arasında geçiş yapıyor. Ki stereo modunda olması da çok güzel bir özellik. İki mikrofonu ses kaydına çift kanal şeklinde kaydediliyor. Dolayısıyla iki mikrofonun da ses kanalına ayrı ayrı müdahale etme şansı sunuyor. Ama ben genelde mono kullanıyorum. Ancak bir röportaj falan yapacaksam çift kanal kullanıyorum ki kişilerin sesleri, ses tonları, ses şiddetleri, yükseklikleri farklı olacağı için iki kanalda ayrı ayrı müdahale ederek dengeleme şansımız çok daha kolay olmuş oluyor. Gelelim döner tuşun üçüncü fonksiyonuna. 3 kademeli olarak bu alıcının aldığı ses şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. Yani biz buna ses kazancı diyoruz. Ben genelde denediğim çekimlerde ilk kademedeki ses gayet yeterli oldu. Ama sen ihtiyaç durumuna göre bunu ikinci veya üçüncü kademeye alarak kaydettiğin sesin şiddetini de arttırabilirsin. Gelelim bu alıcının yan tarafındaki basma özelliği olan tuşa. Bu tuşun da iki tane özelliği var kendi içerisinde. Uzun süreli basmalarla açıp kapatabiliyorsun. Tek tıklamayla beraber de bu alıcı üstündeki tuşları kilitleyebiliyorsun. Yani yanlışlıkla ses kazanç tuşu dönmüş, birden 3'e çıkmış, ses patlamış. Riske girmemiş oluyorsun. İşte bu kilitleme olayıyla beraber de bunun önlemini almışlar. Alıcıyı bitirmeden önce şundan da bahsetmek gerekiyor. Alıcının üstünde iki tane giriş çıkış var. Bu giriş çıkışlardan bir tanesi 3,5 mm'lik jack girişi. Şu anda ben o jack girişiyle beraber az önce gösteremediğim o kabloyu bağlantı yaptım. Ses kaydını böyle alıyorum. Bir tarafında da Type-C giriş var. İşte Type-C girişe de bu kablo iş görüyor. Peki bu kablo ne yapıyor? Bir ucu Type-C, diğer ucu Lightning. Yani sen bir Apple cihazına Lightning girişiyle beraber ses kaydı alabiliyorsun. Çok önemli bir özelliğe ve benim çok sevdiğim, mutlu olduğum bir özelliğe geliyoruz. Hem bu kabloyu bağlayarak bir mobil cihazla ses kaydı alabiliyorsun. Aynı anda şu an benim bağladığım gibi 3,5 mm'lik jack girişiyle beraber bir kamera gibi farklı bir cihaza daha ses alabiliyorsun. Yani tek seferde çift cihaza ses kaydı özelliği var. Muhteşem bir özellik. Mesela iki farklı açıdan aynı anda çekim yapmak istiyorsun. Bir tarafa mobil cihazını kuruyorsun. Bir tarafa benim yaptığım gibi işte kamerayı kuruyorsun. İki taraftan da ses çıkışı alarak aynı anda iki cihaza da aynı ses şiddetinde bu güzel temiz kaydı alabiliyorsun. Yani adamlar bunu düşünmüş. İyi ki de yapmışlar diyorum. Gelelim artık bu mikrofonların kayıtla alakalı özelliklerine. Şimdi bizim bu kullanmış olduğumuz mikrofonlar insan kulağının duyabileceği bütün frekans aralıklarını duyuyor. Yani 20 Hz ile 20.000 Hz arasında ses frekansı kaydedebiliyorlar. Yine bu mikrofonların başka bir özelliği daha var ki bunu da çok sevdim ben. Gürültü oranını adamlar 70'e kadar düşürmüşler. Yani bu sinyal görüntü şöyle söyleyebilirim. Mesela sustuğumda hiçbir ses yokken kayıtta şöyle bir ses gelir ya.
diye böyle. Halbuki o bir ses değildir. İşte o gürültü. Yani bu tip böyle yaka mikrofonlarında bu gürültü, sinyal oranı daha yüksektir. 80'ler, 100'ler, 120'ler falandır. Adamlar bunu 70'te tutabilmişler. Muhteşem. Çok başarılı bu konuda. Bir de şey de var. Ses basınç oranı da adamların çok yüksek. 116 dB'lik bir ses basınç oranları var. Bu da çıt, sık, gibi patlama seslerine ciddi oranda dayanıklı bir oran ve yapmış olduğum şu ana kadarki ses kayıtlarında gerçekten hem sinyal gürültü oranının hem de ses basınç oranının çok işe yarar olduğunu, çok böyle düzgün, temiz bir ses çıkarttığını söyleyebilirim. Yine bu kaydı dinlerken de ufak tefek bir deneyim elde etmiş olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, bu mikrofon 7 gram ağırlığında, çok güzel. Kendisi de çok küçük. O alıcı var ya, alıcı. Şu anda ses kaydettiğim. O da cidden çok küçük. Yani hafif ve küçük. Ağırlıklarını şu an hatırlamıyorum ama şunun ağırlığı aklımdan çıkmadı yani. 7 gram. O da acaba kaçtı ya? Neyse, hatırlayamadım. Gelelim bir başka özelliğe. Biz bu mikrofonu ve alıcıyı 9 saat boyunca kullanabiliyoruz. 9 saat. Mesela şehir dışına seyahate çıktın. Orada da vlog tarzında videolar çekeceksin veya yurt dışına da çıkmış olabilirsin. Fark etmez. Şarj etme imkanının da çok böyle mümkün olmadığı yerlerdesin. 9 saat boyunca bu ürünü, yani alıcıyı ve mikrofonları kullanabiliyorsun. Artı şu kendi içerisinde 1300 miliamperlik bir bataryaya sahip, bütün seti tam 2,5 defa şarj edebiliyor. Yani bütün seti sen full senaryoda 30 saat boyunca kullanabiliyorsun. Bu da 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık tatil süreçlerinde fazlasıyla yetecektir. En azından benim kullanım senaryomda fazlasıyla yetecek. Artacak, bitiremeden de evime dönmüş olacağım. Bu bakımdan da çok iyi. Ha diyelim ki bu ürünün bütün kutunun üstündeki de ekipmanların hepsinin şarjı bitti. Sen bunu bu kablosuyla beraber şarja taktığında yaklaşık 1,5 saatte bütün set şarj oluyor. Ya da bu dahili bataryasının şarjı var. Problem yok. Sen sadece alıcıları ve mikrofonları yerleştirdin. Alıcı ve mikrofonlar da 1 saatte şarj olarak kullanıma hazır hale gelebiliyor. Bu bakımdan da batarya performansının ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani en azından benim kullandığım farklı bir markanın farklı modeli demiştim ya. Ona göre muhteşem ötesi iyi. Tüylerden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Başka bir markanın da böyle bir tüyü vardı kullandığım ekipmanda. Bu tüyü de böyle takıyordun, çevirerek kilitliyordun veya çevirip geri çıkartıyordun. O çevirdiğin kısımdaki plastik aksam 3-5 takımdan sonra gevşemeye başladı. Hatta birkaç kez böyle tüy düştü. Ama bunun öyle bir derdi yok. Bu şapka gibi üstüne böyle yapıp geçiriyorsun. Düşme derdi yok, çıkma derdi yok. Ay gevşedi artık takılmıyor derdi de yok. Bu bakımdan da bu tüyler, yani bu kadar hoşuma gideceğini düşünmemiştim. Tüyler de hoşuma gitti. Şunu da söylemeyi unutmadan geçmeyelim. Bu ürün 24 bit 48 kHz derinliğinde kayıt yapabiliyor. Benim gibi böyle aşırı profesyonel işler yapmayan bir insan için 24 bit 48 kHz fazlasıyla yeterli. Ha dersen ki ben böyle uç noktalarda ses düzenlemeleri yapmak istiyorum, bana çok geniş bir ses düzenleme aralığı versin istiyorum dersen, o zaman sen 32 bit olan bir mikrofona yönelmen gerekiyor. Benim yaptığım ufak tefek yine profesyonel ama daha böyle ufak tefek işlerde ve kendi YouTube'um için şu anki yaptığım gibi çekimlerde, vlog çekimlerinde fazlasıyla işimi görüyor. Bu arada o zaman bir sahaya inelim. Bu bahsettiğim özellikler çevre seslerini nasıl alıyor, benim sesimi nasıl alıyor, çevreden benim sesimi nasıl ayırabiliyor, rüzgarı ne kadar engelliyor, noise cancelling hangi seviyede çalışıyor, hani ne kadar işimizi görebilir acaba? Bunu deneyimleyelim, dışarı çıkalım. Sonra tekrardan burada buluşuruz. Selamlar. Şu an bir kafe ortamındayım. Doğal ortam olsun, yani gürültü olsun gerçekten istedim. Çünkü burada noise cancellation, yani ses temizleme özelliğini deneyeceğiz. İnsanlar var. Şu an arka tarafında çok fazla insan yok ama diğer tarafımda insanlar var. Müzik sesi de çok etkilemesin YouTube videosunu istiyorum. O yüzden kısa keseceğim. Şu an duymuş olduğunuz ses tamamıyla doğal sesiyle, hiçbir kazanç olmadan ve noise cancellation kapalı haldeki sesi. Hemen şuradan sesi Noise Cancellation modunu aldım şu anda. Şu anki duyduğunuz ses de Noise Cancellation aktifkenki duyduğunuz sestir. Üstündeki bakıyorum ses kazancı da 3 kademeli zaten. 2. kademede duruyor. Ses kalabalık ortamda, kafe ortamında bu şekilde. Selam arkadaşlar. Bu sefer de sokağa çıktım. Sokakta bir çekim yapıyorum. Yanımdan araçlar geçiyor. Hatta şöyle gösterebilirim. İşte bu araçlar geçiyorken noise cancelling ne? Şu anda bakıyorum kapalı. Şu anda noise cancelling açık. Bu arada gördüğünüz gibi tüyle takılı. Rüzgar da bir miktar var. Evet, şu an tam olarak size bu rüzgar sesi nasıl ulaşıyor? Onu da zaten siz duyuyorsunuz. Ben de eve geçtiğimde göreceğim. Selam arkadaşlar. Rüzgarın çıktığını fırsat bilerek hemen bir video kaydı yapayım dedim. Mikrofonda ses yani noise cancelling özelliği kapalı. Dead Cat'te takılı değil. Ses bu şekilde.
Şu anda yine rüzgara karşı döndüm. Dead Cat takılı. Yine noise cancelling kapalı. Ses bu şekilde. Şimdi yine Dead Cat üstünde takılıyken sokak seslerini net bir şekilde duyun diye geçen arabalar falan bu şekilde. Şimdi noise cancelling'i açıyorum. Şu an açtım. Şu anda da etraf sesleri bu şekilde geliyor. İşte kendiniz duydunuz. Sizin için bir kafeye gittim. Kafeye oturdum. Hani gerçek bir hayat deneyimi olsun diye. Kafenin gürültülü ortamı, arka planda müzik çalıyor falan. Ne kadar başarılı oldu, noise cancelling ne kadar işe yaradı. Bu duyduğunuz gibi. Aynı zamanda bir de işte sokakta yürüyorum. O yürüdüğüm sokak benim bulunduğum, oturduğum yerdeki en işlek cadde aslında. Her yerden birçok araba geçiyor. Ana sokaklar, ana cadde, insanlar konuşuyor, yürüyor. Sokak gürültüsü, dükkanların gürültüsü falan. Yine ses kaydı duyduğunuz gibiydi. Ben memnun oldum. Bilmiyorum sizin fikirleriniz nedir? Aşağı yazarsanız ben de sizin fikirlerinizi duymak, yorumlarınızı öğrenmek isterim. Bu videoda benim söylemeyi unuttuğum bir özellik varsa lütfen aşağıya yazınız. O özellikle alakalı bir sorunuz varsa elimden geldiğince hızlı bir şekilde sorunuzu cevaplayacağım. Aynı zamanda hani isterseniz sorduğunuz soruya hani uygunsa sırf o soru için bile yeni videolar çekebilirim. Böyle kısa kısa shorts tarzında, reels tarzında. En azından sorduğunuz soruyu canlı bir şekilde size göstererek cevaplamak sizin daha çok ihtiyacınızı görecektir diye düşünüyorum. Ve tekrar söylemek istiyorum. Benim bu ürüne ulaşmamda bana yardımcı olan Murat hocama, Murat Azaklı fotoğrafçılığa ve distribütörü olan Tez Elektronik'e çok teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi videoları çekmeye devam edeceğim. Ancak bütün YouTuber'lar gibi bizlerin de biraz motivasyona ihtiyacı oluyor. Eğer beğendiyseniz, buna benzer içerikleri görmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olup takip etmeye, bu izlemiş olduğunuz videoyu size yararlı olduysa videoyu beğenmeye ve yorumlar yaparak beni bu tarz videoları çekmeye teşvik etmeye devam edebilirsiniz. Ben bu videoyu sizlere sunabildiğim için çok mutluyum. Çünkü bilgi paylaşıldığında güzeldir. Paylaşım yapmak her zaman iyidir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.